Bu videoda size tarihi aksiyonla buluşturan bir oyundan bahsetmek istiyoruz. World of Tanks. World of Tanks, modern savaş tarihinin en popüler ve etkili savaş aletlerinden olan tankları kontrol edebileceğiniz ücretsiz bir çevrimiçi oyundur. Bu başarılı ve köklü oyun, tarihsel doğruluk ve ilhamla gerçek model ve araç karakteristiği sunarak gerçek bir tank kumandanı gibi hissetmenizi sağlıyor. İster açık arazilerde ilerleyin, ister dik tepelere tırmanın, ister ormanlardan gizlice geçin, ister çölleri yarın ya da şehir sanayi bölgelerine savaşı taşıyın. Bunları yaparken kazandığınız deneyim sayesinde tankınızı modifiye ederek güçlendirin ve oyun zevkinizi doruklara taşıyın. Ayrıca Wargaming portalına ilk defa üye olan yeni oyuncular için tanımladığımız ekrandaki kod sayesinde oyuna avantajlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Kodu kullanarak Excelsior, 250k kredi ve 7 günlük premium hesap elde edebileceğiniz gibi Alman yapımı Tiga 131, İngiliz yapımı Cromwell B ve Sovyet yapımı T-34-85M tanklarını da 10 savaşlık kiralama hakkına sahip olacaksınız. Bu avantajları kaçırmamak için ekrandaki kodu kullanmayı, tarihi aksiyonla buluşturmak için de World of Tanks'a kaydolmayı unutmayınız. Oyuna açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Konsül Bonaparte. 1789 yılında Fransa'da tüm dünyanın olağan seyrine yön verecek olan o meşhur ihtilal gerçekleşmiş ve devrim sonrası ülkede mutlak monarşi yerle bir edilmişti. Fransızların devrimden doğan pek çok fikri Avrupa'ya yaymak istemesi ve genişleme politikası kıtanın büyük monarşilerini derhal harekete geçirmişti. Bu hareketlenme, Britanya, Avusturya ve Prusya'nın başını çektiği bir koalisyonun 1792'de devrim savaşlarını başlatmasına neden olmuştu. Daha önceki videolarımızda da anlattığımız 5 yıl kadar süren bu savaşta koalisyon güçleri devrim coşkusunun verdiği enerjiyle yükselen Fransız ordularına ve Napolyon Bonaparte gibi yetenekli komutanlara diz çökmüşlerdi. Nihayetinde de Fransa, 1797'de Avusturya ile imzalanan Campo Formio anlaşmasıyla büyük kazanımlar elde ederek koalisyonu dağıtıp harbi zaferle neticelendirmeyi bilmişti. Koalisyon dağıtılmıştı fakat savaş Fransa ve İngiltere arasında hala devam etmekteydi. Direktüvar hükümeti önce Britanya adasına asker çıkarıp düşmanlarına saldırmak istese de bu işin maliyetinden ürküp savaşı Akdeniz'e taşıdı. Bu karar doğrultusunda halkın devrim kahramanı olarak gördüğü Napolyon Bonaparte, büyük umutlarla Mayıs 1798'de Mısır'a doğru hareket etti. Napolyon, Mısır'ın işgaliyle uğraşa dursun, daha yeni barış atmosferine giren Avrupa'da hava yine puslanmaya başlamıştı. Fransızlar boş durmuyordu. İtalya Yarımadası'ndaki varlıklarını güçlendiriyorlar, yeni rejimi komşu ülkelere ihraç edip kendilerine bağlı uydu devlet sayısını arttırmaya çalışıyorlardı. İngilizler ise yenilgi sonrası dağılan koalisyonu toparlamaya gayret ediyor, Avusturya ve Napoli gibi devletler Fransızlara kaybettikleri ne varsa geri istiyordu. 1798'deki bu gerilimli ortam Fransa'ya karşı yeni bir ittifakın oluşmasına teşneydi. Bu seferki ittifakın yeni 2 üyesi mevcuttu. Mısır'da ve Akdeniz'de yaşananlar Osmanlıları koalisyonun doğal üyesi yaparken sıcak denizlere ilgisi olan Rusya'da Fransa'nın karşısında yerini almıştı. Böylece Büyük Britanya, Alman prenslikleriyle beraber Avusturya, Napoli, Osmanlı, Rusya ve Portekiz gibi devletler ikinci koalisyonu kurmuş oldular. Fransa ise kendi uydu devletlerini ve fiili olarak olmasa da İspanya'yı yanına almıştı. Tarafsız gibi görünen Danimarka da alttan alta Fransız hükümetinin yanındaydı. Napoli kralının Kasım 1798'deki icraatlarıyla savaş başladı. Bakalım rüzgar eken Fransa fırtına mı biçecekti? Harp, Hollanda, Güney Almanya, İsviçre, İtalya ve Mısır olmak üzere toplam 5 ana cephedeki muharebelere sahne oldu. Mısır'da hali hazırda Napolyon'un Osmanlılara ve İngilizlere karşı devam ettirdiği mücadele sürüp gitmekteydi. Bu seferin tüm ayrıntılarını sağ üstteki karta tıklayıp öğrenebilirsiniz. Diğer cephelerdeki durumlar ise şu şekildeydi. Hollanda yani Batavyan Cumhuriyeti, komutanlığını York Dükü'nün yaptığı İngiliz ve Rus kuvvetlerden oluşan bir ordu tarafından işgal edildi. Fransızlar İtalya'da Napoli Krallığını kolay bir şekilde egale edip ülkede kendi uydu hükümetlerini kurdular. Fakat Nisan 1799'dan itibaren yenilgiler üst üste geldi. Fransızlar önce Verona civarında Avusturyalılara yenildiler.
Ardından bölgeye intikal eden Rus ordusu, General Suvorov komutasında Fransızlara ağır mağlubiyetler tattırdı. Sene sonu geldiğinde Fransızlar Alp dağlarının ötesine atıldılar. Fransızlar Güney Almanya'da da istediğini alamadı. Arşidük Charles komutasındaki müttefik orduları Fransızları üst üste yenerek ağır kayıplarla geri çekilmeye zorladı. İsviçre'de de kontrol kaybedildi ve yenilgiler birbirini takip etti. Alınan sonuçlar ülkeyi savaşa sokan ve ekonomik çöküşe neden olan Fransa hükümeti için felaketin ayak sesleriydi. Direktüvar yönetimi köşeye sıkışmış, halkın yönetime olan sevgisi ve tahammülü giderek azalmıştı. Yaşananlar başta Jacobenler ve kralcılar olmak üzere pek çok muhalif çevreyi, iktidarı ağır bir şekilde eleştirmeye ve sıkıştırmaya itti. Herkes cephelerdeki gidişatın düzelebilmesi için bir değişim olması gerektiğini düşünüyordu. Başkentten binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen gelişmeleri Mısır'dan takip eden Napolyon, oluşan ortamdan kendisine yarar sağlayabileceğini biliyordu. Şimdiye dek becerisi sayesinde kaos ortamlarından hep bir basamak yükselerek çıkmıştı. Yine aynı şekilde kaostan yararlanmayı kafasına koydu. Zaten Mısır'da da işler istediği gibi gitmiyordu. Mısır'ı ele geçirmişti. Ama ilerlemek isterken Akka'da Osmanlılara yenilmiş ve Mısır'da ordusuyla sıkışıp kalmıştı. Burada başarı ihtimalinin kalmaması üzerine ülkesinde daha büyük fırsatlar kovalamak adına Ağustos 1799'da Mısır'dan ayrıldı. Her şeyin kötüye gittiği anda Fransızlara soluk alma şansı veren müttefik güçler oldu. Britanya, Avusturya ve Rusya arasındaki anlaşmazlıklar cepheye yansıyınca Fransız General Messena 2. Zürih Muharebesi'ni kazanıp savaşın kaderini değiştirme potansiyeli olan İsviçre topraklarını ele geçirdi. Kuzeyde de Guillaume Brune, İngiliz ve Rusları Hollanda'dan çekilmeye zorladı. O sıralarda Paris'e gelen Napolyon, Mısır'dan ayrılmasını "vatanıma yardım için koştum geldim" şeklinde açıklasa da zaferlere üzülmüştü. Çünkü o, Paris'e bir kurtarıcı olarak ayak basmak istiyordu. Fırsat kaçmış gibi de görünse Fransa için genel durum kötüydü ve Bonaparte bu sefer barışçı rolüne bürünerek fırsat kovalamaya başladı. Paris'te değişim olacağı kesindi ama bunu kimin yapacağı ve sonrasında ne olacağı meçhuldü. Direktüvar hükümetinden olan Emmanuel Joseph Sieyès, Jacobenlerden önce davranıp kendi hükümetine darbe yapma niyetindeydi. Bunun için halkın desteğini almış ve arkasında gücü olan bir generale ihtiyacı vardı. Sieyès pek çok generali bu görev için düşünse de en sonunda Napolyon'da karar kıldı. Napolyon, Sieyès'i sevmemesine rağmen çıkarları uğruna teklifi kabul etti. Solcu Jacobenler, halkın Robespierre'inkine benzer histerik bir yönetimden memnun olmadığını bildiği için hamle yapmakta geç kalmıştı. Sağcı kralcıların ise halk desteği yoktu. Cumhuriyetçi komutanlar da cephede olduğuna göre Napolyon'un işi çok da zor görünmüyordu. 1799 yılının 9-10 Kasım'ında Napolyon ve sadık adamlarının gerçekleştirdiği kansız darbe başarılı oldu. Hükümet devrilip yasama meclisi lağvedildi. Tüm yetkiler konsül adı verilen 3 görevli de toplandı. Sembolik olarak darbenin vitrin yüzü Napolyon'a geçici konsüllük verildi. O an için kimse mutlak gücü Napolyon'a verdiğinin farkında değildi. Darbeyi asıl organize edenler genç komutanı bir araç olarak görüyor, onu geçici bir yetkiyle ödüllendirdiğini sanıyordu. Ama Napolyon gücü çoktan eline almıştı. Birkaç hafta içinde konumunu kabul ettirip istikrarla ilerledi. Tüm önemli pozisyonlara arkadaşlarını atadı. Halkın gözündeki olumlu imajı onu istediğini yapabilme konusunda cesaretlendirdi. Ve bir ay sonra Sieyès'i ikinci plana atıp kendisini 1. konsül ilan etti. Böylece daha 30 yaşındaki Napolyon, muhteşem oportunizminin sayesinde bir anda beklediğinden de öteye sıçramış oldu. Bu değişim aynı zamanda devrimin sonu, Cumhuriyet rejiminin yerini diktatörlüğe bırakması anlamına da geliyordu. Napolyon konsül olur olmaz Fransa tarihini değiştirecek reformlar için kolları sıvamayı düşündü. Ama daha acil bir mesele vardı: savaş. Konsül halka barış getireceğine dair söz vermişti. Hem reformlar ve ekonomik kalkınma için ona sakin bir ortam gerekliydi. Bunları gören ve bilen general, Rusya ittifaktan çekilmesine rağmen koalisyon güçleriyle barış sağlayabilmek için tüm kış boyunca uğraştı. İstediğini alamayacağını anlayınca da bu başarısızlığı iç siyasette koz olarak kullandı. Halka, "İstediğimiz barışı vermiyorlar, o zaman biz de barışı zorla alırız" diyerek savaşı devam ettirmek için halkın desteğini kazandı.
Zor koşullarda ordusunu tekrardan organize eden Napolyon ve koalisyon güçlerinin haritadaki genel dağılımı Nisan 1800'de şu şekildeydi. Paul Kray komutasındaki 120 bin kişilik ordu Kara Orman'da mevzilenmişti. Güney Almanya'da Ren Nehri'nin hemen doğusundaki bu bölge, Avusturya'ya giden yol üzerindeki önemli bir engeldi. İtalya'da bulunan 93 bin kadar kuvvete ise General Michael von Melas komutanlık etmekteydi. Fransızlar birleştirdikleri Tuna ve Ren ordularının mevcudunu 120 bine çıkartıp General Moru'ya, Güney Fransa'daki 40 bin kişilik orduyu da General Messena'ya emanet etmişlerdi. General Berthier komutasında 50 bin kadar adam da rezerv olarak bekletilmekteydi. Sayıları kenara bırakırsak Napolyon'un ordu sisteminde yaptığı irili ufaklı değişiklikler savaş gücünü ve verimliliğini arttırmıştı. Böyle bir olağanüstü durumda tüm yetki ve etkiyi Napolyon'un kendi şahsında birleştirmesi de organizasyonu ve karar verme hızını çok etkilemekteydi. Bonaparte ve Genelkurmay'ı Aralık ayından beri üzerinde çalıştıkları planı sonunda komutanlarla paylaştı. Napolyon, İsviçre'nin merkezi konumunun kendisine çok büyük avantaj sağladığının farkındaydı. Bu yüzden Moru'ya kuvvetlerini 4 kolorduya bölmesini söyledi. Bir kolordu Ren kıyılarında Avusturya ordusunu oyalarken geri kalan güçler İsviçre-Zürih yakınlarındaki dar geçitlerden sarkacaklar ve düşmanı solundan sararak zafer kazanacaklardı. Ardından 7 ila 10 günde Ulm'a varacaklar, Alplerin kuzeyindeki iletişim ağlarını kesip Messena'nın oyaladığı Melas'ın ordusunu merkezden koparacaklardı. Sonrasında rezerv kuvvet İtalya'ya inip bağlantısı kesilen Avusturya ordusunu ezerek İtalya'yı tekrar alırken önünde engel olmayan Moru'nun ordusu Viyana'ya doğru gidecekti. Bu cesur plan yaşlı Moru tarafından şiddetle eleştirildi. Yaşlı general bu planı uygulayamayacak kadar tedbirliydi ve kendisi genç bir tuğgeneralden emir almak istemiyordu. Konsül yoluna taş koyan generali ordunun içinde çok fazla taraftarının olmasından dolayı görevinden almadı. Sinirli bir şekilde bu bunağın Ren'de yapmaya cesaret edemediğini Alplerde ben kendim yapacağım diyerek işe girişti. Bonaparte'ın ağzından sözler çok kolay dökülmüştü. Ama bakalım plan umduğu şekilde ilerleyecek miydi? Marengo. Napolyon stratejisini oluştururken Avusturyalıların da kendilerine göre planları vardı elbet. Onlar da Ren'deki cepheyi değil İtalya'daki cepheyi ana hedef olarak belirlediler ve General Melas'ı takviye ettiler. Generalin emrinde 14 bin süvari ve garnizon kuvvetleriyle beraber 86 bin piyade mevcuttu. 20 bin asker de Napoli Krallığı tarafından yollanacak, İngilizler donanmayla generali denizden destekleyeceklerdi. Müttefik planı, iyi durumda olmayan Messena'yı aradan çıkarıp Alpleri tamamen temizlemek ve sonrasında dağları aşıp Toulon'u İngiliz donanmasının yardımıyla kuşatmaktı. Bu plan hızlıca uygulandı. Nisan ayında Melas saldırıya geçti. Bonaparte ve Fransızlar bu girişime şaşıra dursun, Melas büyük bir başarıyla İtalya'daki orduları böldü. General Suchet Var Nehri'ne çekilmeye zorlanırken Messena Cenova'da kuşatıldı. Melas'ın Fransa'ya girmesinin önündeki tek engel Messena'nın direnç potansiyeliydi. Savaşın başında olduğu gibi her şey yine Messena'nın başarısına bakıyordu. Elini çabuk tutması gereken Bonaparte ve Savaş Bakanı Carnot bir türlü operasyona başlayamadı. General Moru Ren ordusunu sürmekte diretiyor, Berthier rezerv ordunun Alp dağlarını kar kıyamette geçmesi konusunda endişelerini sürekli yineliyordu. Konsül büyük bir kumar oynadığının farkındaydı. Ama Messena'nın ne kadar dayanacağı meçhuldü. Hareket bir an önce başlamalıydı. Sonunda 26 Nisan'da Ren ordusu harekete geçti ve beklenen başarıyı elde eden Avusturya ordusunu Ulm'a çekilmek zorunda bıraktı. Berthier'e de 50 bin kişilik ordusunu dörde bölüp ana kısmını Saint Bernard geçidinden ilerletmesi emri verildi. Ek olarak Ren ordusundan 18 bin kişiyle deneyimli General Lecourbe gelip 5. kol olarak Alplere girecekti. Fakat güvenilmezliğini bir kez daha gösteren Moru, Lecourbe yerine daha kalitesiz birlikleri olan General Moncey'i yardıma yolladı. Öyle ya da böyle 15 Mayıs'ta Napolyon'un da içinde yer aldığı rezerv ordu Alp dağlarına giriş yaptı. Zorlu bir yolculuk sonrasında Bart Kalesi hariç büyük bir direnişle karşılaşmayan Fransızlar 26 Mayıs'a kadar adamlarının çoğunu Alplerin üzerine çıkarmış, Po Vadisi'ne sokmuştu. Alplerden toplam 66 bin Fransız inecek ve Kuzey İtalya'da birleşecekti. Melas, Napolyon'un kendisini arkadan saracağını anlayıp ordusunun bir kısmıyla Torino'ya doğru yöneldi. Fransızlar Torino üzerinden Cenova'ya yardım götürebilirlerdi.
Fakat Messena'nın yeterince direndiğine ve direnebileceğine inanan Napolyon, Torino yerine Milan'a yöneldi. Po Nehri'nin kuzeyindeki pek çok noktayı ele geçirmek için Haziran başında bir dizi emir yağdırıp generallerini görevlendirdi. Lombardiya'daki garnizonları tek tek alıp Avusturyalıları çekilmeye zorlarken General Mukavelleni Po üzerinde köprübaşı oluşturması için önden yolladı. Özellikle Stradella çok önemliydi. Çünkü burası Po Nehri ile Apennin Dağları arasındaki geçiş noktasıydı ve Napolyon burayı tutarsa Melas'ın tüm iletişimini kesecekti. General Murat'ın Piacenza taraflarına saldırdığı ve Fransızların Stradella'ya geçiş aradığı sıralarda Messena'nın 4 Haziran'da Cenova'da teslim olduğu haberi geldi. Uzun süredir büyük bir azimle şehri savunan ve modern savaş tarihinin en etkileyici kuşatma mücadelelerinden birini veren Messena, Napolyon'a muazzam bir zaman kazandırdıktan sonra şehri General Ott'a teslim etmiş ve kalan 6.000 adamıyla batıdaki Suchet'in birliklerine katılmıştı. Yeni durum değerlendirmesi yapan Napolyon, Alessandria'dan geçen Melas'ın iletişim yolunu açması için saldırmasını ya da savunma için Cenova'ya çekilmesini önlemek niyetindeydi. İlk hamleyi kendisi yapmalıydı. O yüzden az sayıda adamını Po'nun kuzeyinde bırakıp Stradella'ya ve batısına hareket emri verdi. Ani hareket, tümen komutanlarının kafasını karıştırıp kısa süreli bir felce yol açsa da sonunda Napolyon kontrolü ve düzeni sağlamayı bildi. Napolyon, Melas'tan haber alamayınca endişelense de Avusturyalı komutanın harekete geçmeyeceği fikrine saplantıyla bağlandı ve ordusuna 12 Haziran'da Scrivia nehrini geçmesini emretti. Döse'ye Cenova-Alessandria yolunu kesmesini ve sonrasında Suchet ile bağlantı kurmasını söyledi. Tereddüt içinde Scrivia Ovası'nda ilerleyen Fransızlar, Avusturyalıların yaydığı yanıltıcı haberlere aldandılar. İyi bir casusluk faaliyeti yürüten Melas, kendi ordusunun kaçıp Cenova'ya doğru gittiğini ve Alessandria'nın neredeyse boş olduğu algısını oluşturdu. Bu yemi yutan Napolyon, Marengo köyü yakınlarında kamp kuran askerlerini 13 Haziran gecesi teftiş etmekle uğraşıyordu. 14 Haziran saat 06'da 28.000 Fransızın tepesinde bir anda toplar patladı. Napolyon gafil avlanmıştı. Avusturyalıların çekildiği falan yoktu. General Melas, topçu desteği olan 31.000 adamıyla Bormida Nehri'ni tek bir köprü üzerinden geçmeye başladı. Avusturyalı süvariler ileri çıkıp Fransızların ön atlarını geri attılar. Napolyon hızlıca toparlanmaya çalıştı. Bir tık da olsa ona toparlanma şansı veren karşı taraf oldu. Melas, General Suchet'in arkadan yaklaştığını sanıp 3.000 kadar süvariyi meydandan çekti. Bir de geçiş tek köprüden olduğu için Avusturyalıların saldırı inmesi ancak saat 9'da tam kapasitesine ulaşabildi. Hata yapan sadece Melas değildi. Napolyon işin boyutunu bir türlü kavrayamadı. Bu saldırıyı geri çekilen düşmanın perdelemesi sanıyordu. Saat 10'a doğru ancak olayın ciddiyetini kavrayıp Victor'un kol ordusunu takviye etti. Avusturyalılar ise 3 kol halinde organize olup Marengo'daki düşmanı ağır bir şekilde dövüyordu. General Ott 7.000 adamla Castelseriole'ya doğru gidiyordu. Ott burayı alabilirse Fransızların arkasına sarkabilirdi. Napolyon bu yüzden kalan yedeklerini bu bölgeye yollamak zorunda kaldı. Saat 12-14 arasındaki durum ekrandaki gibiydi. Avusturyalılar saldırıyor, Fransızlar savunuyordu. Tüm oyalamalara rağmen Avusturyalılar saat 15 civarı topyekün bir hücumla Fransızları çekilmek zorunda bıraktı. Fransızlar Marengo'yu kaybedip gerisin geriye kaçıştı. Savaş bitmiş, Avusturyalılar galip gelmişti. O kadar ki yorgun ve yaralı Melas, zaferin ardından dinlenmeye çekilip Fransızlara takip görevini General Zeke bıraktı. Ama tecrübeli lider kazandığına çok erken ikna olmuştu. Napolyon tam manasıyla yenilmemiş, zamanla mekanı takas etmişti. Güneye yolladığı Döse'yi yardıma çağırmıştı. Yardımın ona Marengo köyünde gelmeyeceğini bildiği için köyden feragat edip biraz daha zaman kazanmak adına 8-9 kilometre geri çekilmişti. Saat 3'te savaşı kaybettim. Ama daha gün bitmedi. Yeni bir tanesini kazanmak için vaktim var, diyordu. Saat 5'e doğru çamurlara bulanmış ve kanter içinde kalmış General Döse ve emrindeki tümen Rivalta tarafından beliriverdi. Bu beliriş, her şey bitti denilen bir anda mükemmel bir zamanlamayla olmuştu. Döse 5.000 kadar adamla son sürat San Giuliano'ya giriş yaptı ve Victor'un kol ordusunun arkasından ana orduyla birleşti. Onun gelişi asker tarafından bir mucize olarak değerlendirildi. Fransızlar kaybettikleri morallerini geri kazandılar
ve savaş yeniden başladı. Döse 20 dakikalık bir top ateşinin ardından tümeniyle fırlayıp Zek'in yavaş ilerleyen birliklerine saldırdı. Onu genç süvari komutanı Kellerman takip etti. Kısa süre sonra tüm Fransızlar savaşa döndü. Saat 21'e kadar süren çatışmalarda kazandıkları savaşı veren Avusturyalılar Bormida Nehri'ne kadar süpürüldüler. Bozgun sonrası zafer ve Kuzey İtalya artık alışılagelmiş bir şekilde Napolyon'undu. Hem Güney Almanya'da hem de İtalya'da alınan yenilgiler sonrası zaten sahada tek olan Avusturya barış istedi ve iki devlet arasında 9 Şubat 1801'de Lunéville Barışı imzalandı. Bu anlaşmayla Fransa birkaç ufak değişiklik haricinde Campo Formio Anlaşması'ndaki kazanımlarını korudu. Barış sonrası ikinci koalisyon dağıldı ve İngiltere yine yalnız kaldı. İki koalisyonu da finanse eden ama başarısız olan İngiliz Başbakan William Pitt istifa etmek zorunda kaldı. Ve yeni hükümet Mart 1802'de Fransa ile Amiens Anlaşması'nı imzaladı. 14 Haziran 1800'deki Marengo Muharebesi, Napolyon Bonaparte'ın devlet başkanlığına geldikten sonra yönettiği ve kazandığı ilk muharebeydi. Aynı zamanda pek çok tarihçiye göre Marengo, Napolyon çağının başlangıcıydı.